Hepinize selamlar. Bugün sizlere araba alma sürecimdeki yaşadıklarımı, yaptığım hataları ve genel olarak sürecin nasıl olduğuna dair bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım bu videoyu izleyen insanlara da birazcık yol gösterir. Ben de birkaç tane video izledim bununla alakalı. Araştırdım ama inanın yolda öğreniyorsunuz bazı şeyleri. Benim için de öyle oldu. Öncelikle şöyle başlayabilirim. İlk önce bütçenizi belirlemeniz gerekiyor. Bence en önemli nokta bu. Yani maksimum ne kadarlık bir bütçeyle araba almanız gerekiyor. Buna karar vermeniz lazım. Sonuçta bu işteki en büyük kriter zaten ödenecek rakam olduğu için ilk önce bunu gözetmeniz gerekiyor ve ihtiyaca göre nasıl bir araba almak istediğinize karar vermelisiniz. Yani yüksek bir araba mı, station wagon mu yoksa daha hatchback bir araba mı vesaire. Sonrasında da birçok seçenek var tabii. Benzin, dizel, elektrikli, onun haricinde manuel, otomatik. Hani bunların hepsi sizin ihtiyacınıza göre şekillenen şeyler. Kendi sürecimizde ben elektrikli almak istemedim ilk etapta. Zaten benim ayırdığım bütçeye elektrikli araba fiyatları çok yaklaşamıyordum. Onun haricinde otomatik vites bir araba olsun istedik. Çünkü Türkiye'de otomatik vites kullandık genellikle. Sonrasında bu kriterleri belirledikten sonra kafamızdaki de rakamı da oluşturduktan sonra atıyorum X euro benzinli otomatik, yani nasıl sahibinden de bu özellikleri girip listelenen arabalara bakıyorsak burada da Marketplaats ya da başka bir site daha var. Otosquad 24'tü galiba. Bu iki site üzerinden arabalara bakabilirsiniz. Otosquad'un şöyle bir şeyliği var. Orada genellikle galeri arabaları oluyor. Marketplaats'ta ise daha birinci şahıstan arabalar alabilirsiniz. Şimdi burada bir diğer ikinci aşamada karar verilmesi gereken şey, şahıstan mı direkt alacaksınız arabayı yoksa dealer'dan, yani galeriden mi alacaksınız? Şimdi ikisinin de artı ve eksileri var. Hani bu açıdan düşünürsek şöyle, galeriden aldığınız zaman galeri 6 aylık bir garanti veriyor. Yani bu garanti bu arada tüm arabanın hepsini, her şeyini kapsamıyor. Bildiğim kadarıyla işte motoru, şanzımanı, vitesi, ondan sonra işte frenleri vesaire, bazı böyle çok kritik yerleri sadece garanti kapsıyor, galerinin verdiği. Fakat şahıstan alırsanız böyle bir garanti yok. En son APK dedikleri, her sene Hollanda'da arabaların zorunlu bakımının olduğu şey var. Ya buna bakıyorsunuz ama bu arabayla ilgili size çok aşırı bir bilgi vermiyor işin doğrusu. Bu APK bu arada Türkiye'deki TÜV, TÜV gibi bir şey aynen. Sonrasında dediğim gibi ne dedik? Bütçeye karar verdik, özelliklere karar verdik. Şimdi şahıstan alırken galeriden aldığınız rakamın, yani yaklaşık arabanın tabii bu şekline şemaline göre değişiyor ama atıyorum 10 bin euroluk bir araba alacağınızı düşünelim. 1500 euro, 1000 euro civarı fark edebilir. Yani minimum. Çünkü hani galeri dediğim gibi sonuç olarak arabaya bir takım galeri sonuçta arabanın bir takım eksiklerini de gidermiş bir şekilde size teslim ediyor. Belli bir garanti sunuyor ama şahısta böyle durumlar yok. Dolayısıyla şahıs bu anlamda bir 1000-1500 euro daha uygun diye gözlemledim ben. Ama dediğim gibi rakam 15-20K'lara çıktığında farklı range'ler olabilir. Ama ben kendi deneyimimde şahıstan aldım. Arabaya ihtiyacım olan bir dönemdi ve bundan dolayı da hızlı bir şekilde araba almam gerekiyordu. Tam da havaların soğuduğu bir dönemdi. O yüzden hızlı karar vermem gerektiği için genellikle Marketplace'a çok baktım. Galeriden araba almayayım dedim. Niyeyse öyle bir karar verdim ama tabii bunun artıları eksileri oldu. Artısı olan kısım, ya kafamda şöyle bir şey yapmak vardı zaten. Hani arabada problemler olabilir ama modeli yüksek bir arabaya binmek istiyorum diye kendi kafamdan düşünmüştüm. Nitekim hani arabanın şu anki problemleri gözüme çok çarpmıyor. O anlamda memnunum. Ufak tefek şeyler çıkarmıyor mu? Çıkarıyor. Yani arabayı ilk aldığımda işte ne bileyim, lastikleri iyi durumda değildi, artık lastiklerin değişme vakti gelmişti. Mesela lastiklerini değiştirmek durumunda kaldım. Ya da arabanın silecek suyunun olduğu boruda bir şey var herhalde. Bir yerden kaçırıyor mesela. Onu yaptırmam gerekiyor vesaire gibi. Hani böyle arabanın motorunda, freninde, yani çok kritik yerlerinde problem yok. Benim için önemli olan oydu aslında. Ben arabayı herhangi bir Türkiye'deki gibi böyle bir ekspertize vesaire de götürmedim. Çünkü burada genel olarak böyle bir kültür yok anladığım kadarıyla. Ya da bu şekilde ekspertize götürmüş olan varsa da yoruma yazarsa sevinirim. Çünkü yani iki tarz biliyorum. Ya galeriden alınıp garantili bir şekilde araba alma, ya da diyelim Marketplace'tan gidip arabaya bakıyorsunuz. Deneme sürüşü yapıyorsunuz. Kafanıza yatarsa, işte motorunda vesairesinde bir sorun hissetmezseniz
alıyorsunuz gibi bir yargıya vardım. Tabii doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Yanlış da yönlendirmek istemiyorum. Ama sonuç olarak kendi bütçeme göre almak isteyeceğim tarzda hani beni mutlu edecek araba bu şekilde almış oldum. Bu arada birazcık arabanın vergisi ve sigortası ile ilgili süreçten de bahsedeyim. Şimdi araba motoru 1.0 olduğu için herhalde, yani bunun benzinli ve elektrikli olmasıyla alakası yok ama benzinli olduğu için yaklaşık bir 120 euro gibi bir vergisi var. Bu 3 aylık vergisi. 3 aylık toplam 120 euro. Yani aylık 40 euro gibi düşünebilirsiniz. Bunun haricinde de aylık 70 euro sigortası var. Yani yaklaşık ne kadar? 70 artı 40 yaklaşık 110 euro gibi bir rakam araba oturduğu yerden harcıyor aslında. Bunun haricinde de hani biz çok uzaklara henüz kış olduğu için gitmiyoruz ama yaklaşık ortalama ayda bir depo yine harcıyoruz diyeyim. Çünkü hani yeri geliyor bazen bir yere gidiyoruz ama genel olarak okulla ev arası kullanıyoruz hava çok soğuk olduğu için. Hani şu an henüz bisiklet dönemi bize göre gelmedi. Tabii Hollandalılara göre 7-24 bisiklete biniliyor ama biz henüz alışamadık kışın bisiklete binmeye. Yani 200 euro gibi arabanın hiç yoktan bir maliyeti var. Şimdi APK zamanı geldi, yani yıllık bakımı geldiğinde de yaklaşık yine bir rakam ödenecek, ne kadar olduğunu bilmiyorum bu arada. Diyebilirim genel masraf olarak. Araba alım satımındaki süreç asıl nasıl oldu? Birazcık da ona bahsedeyim. Şimdi Market Plus'tan arabaları hani aynen sahibindendeki gibi mesaj atıyorsunuz, gün ayarlıyorsunuz. Tabii bunların hepsi de bir efor aslında. Yani mevcut işinizin yanında ekstra harcadığınız bir efor. Tabii yani bir şey insan alacağı zaman bu eforu harcamak zorunda ama ister istemez de yorucu bir süreç. Çünkü o araba bazen her zaman yakınınızda olmuyor. Gidip görmeniz gerekiyor. Gidip görürken de her zaman toplu taşımayı kullanamıyorsunuz vesaire. Sonuç olarak birkaç böyle arabaya için mesaj atmıştım. Bir tanesinden işte sözleştik. Sonrasında yakın bir şehirdeydi bize. Sonra arabayı görmeye gittik. Ailecek gittik. Eşim ve oğlumla beraber. Sonra işte arabaya oturduk. Araba hakkında bize bilgiler verdi. İşte dokümanlarını falan gösterdi. Sonrasında işte arabayla bir deneme sürüşü yaptık. Zaten arabanın resimlerine vesaire bakmıştık. Burada yaşayan bir akrabamızla da ben iletişime geçtim. O da bana çok yardımcı oldu. Hani önden arabayla alakalı pazarlık yaptı vesaire. Yani arabayı belli bir rakama kadar düşürdük. Sonra arabayı görünce de bir takım eksiklerini görünce oradan da birazcık daha aşağı indirmeye çalıştık vesaire. Deneme sürüşü yaparken zaten araba kendiyle ilgili bir fikir veriyor. İşte lastiklerine, ondan sonra ne bileyim arabanın içerisindeki diğer şeylere, işte fren disklerine, onun haricinde işte vites geçişlerine vesaire. İşte hepsine bir baktım. Genel olarak dedim ki tamam okey, bu araba hani problemli bir arabaya benzemiyor. Eksiklerini görüyordum. Gözle görülür eksiklere takılmıyorum dediğim gibi. Sonrasındaki alım satım tarafı çok enteresandı aslında. O süreçte de adam evinin önündeydik zaten. Adam bizi evine çağırdı. Evine girdik. Evinde işte RDV var. Zaten buradaki arabayla alakalı, taşıtla alakalı bütün işlemleri buraya üzerinden yapıyorsunuz. RDV'nin sitesi üzerinden kendi o ruhsatın üzerindeki olan kodla kendi evine mektup olarak gelen kodu bir şekilde girip benim de herhalde bir yine numaram ya da bir şeyim üzerinden giriş yaptı RDV'nin sitesinden. Biz site üzerinden alım satım işlemi yaptık. Yani bu kadar hızlı bir şekilde, hiç noter vesaire bir şey de olmadan. Sonrasında tabii o işlemin arabanın bana geçtiğini o an RDV'nin sitesinden gördüm. Mail geldi vesaire. Onu yani yaptıktan sonra, onayladıktan sonra ben de adama IBAN'ına parayı gönderdim. O da aldığını teyit etti vesaire derken o şekilde tamamladık. Sonra biz anahtarı aldık. Arabayla evimize döndük. Tabii burada şöyle bir şey var. Hani onu söylemekte fayda var. Arabayı aldığınız an direkt sigortalatmanız sizin için iyi. Çünkü arabayı üzerinize aldığınızda o araba artık sigortalı bir araba olmuyor. Ve evinize götürdüğünüz o 20 dakikalık mesafede bile Allah korusun olabilecek herhangi bir kaza vesaire araba sigortasız oluyor. Yani hem sizin arabanızın masrafı hem karşı araba masrafı açısından riskli bir durum. Tabii bu arada arabanın ruhsatı da o an yanınızda olmuyor. İşlemi yaptıktan sonra bir hafta içerisinde ruhsat kartı size, o arabanın hani sizin olduğunuza dair bir kart ulaşıyor yine RDV'den. Bir hafta sonra kart da geldi. Biz arabayı evimize de götürdük. İşte dediğim gibi lastiklerine birkaç tane eksiği vardı. Onları yenilettik vesaire. Şu an kullanıyoruz. Şu an memnunum. Benim için ihtiyacımı fazlasıyla görüyor. Daha üst model, daha lüks bir şeye şu an hiç ihtiyaç duymuyorum. İlerleyen dönemde bilmiyorum arabayı yatırım aracı Hollanda'da ne kadar görürüm ama belki değiştirmeye karar verirsem tekrar değiştiririm ama süreç genel olarak böyle.
Özetle dediğim gibi bütçeyi, özellikleri belirledikten sonra galeri mi, şahıstan mı alıp almayacağınıza göre karar verip bu işte vergiyi, genel masraflarını da gözeterek sürece karar verebilirsiniz. Benim genel olarak arabayla ilgili deneyimim bunlardı. Sizin yaşadığınız farklı deneyimler varsa ya da merak ettiğiniz başka sorular varsa yorum olarak atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.